12 gün süren çatışma bitti ama İran içinde kırılan şey hala toparlanabilmiş değil. İsrail savaş boyunca yalnızca asker hedefleri değil, İran'ın iç istihbarat yapısını, komuta zincirini ve güvenlik aklını da hedef aldı. İlk kez aynı anda bu kadar çok üst düzey yetkili suikaste uğradı. Tesis vuruldu, bilgi sızdırıldı. Tahran yönetimi için bu durum askeri bir kayıptan çok istihbari bir yıkım anlamına geliyor. O günden bu yana ülkede yüzlerce kişi tutuklandı, bazıları kayboldu, bazıları sessizce infaz edildi. Kurumlar yeniden düzenlendi, bazı yapılar lağvedildi, bazı isimler öne çıkarıldı. Peki İran neyi fark etti? İsrail'in sızmalarına karşı hangi tedbirler alındı? Güvenlik bürokrasisinde kim gitti, kim güç kazandı? İçeriye geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gazete 10 başlıyor. Her şeyden önce kısaca İran'daki istihbarat yapısından bahsetmek faydalı olacaktır. İran'da istihbarat yapısı tek bir kuruma bağlı değil. Sistem çok merkezli ve rekabete dayalı. Temelde iki ana kurum var. İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı. Biri İran Devleti'nin resmi var olan eski kurumu. Diğeri ise 2009'dan sonra kurulmuş, ideolojik temellere sahip Devrim Muhafızlarına ait istihbarat örgütü. Aralarında hem görev paylaşımı hem de yetki çatışması var. Bunların haricinde yargı erkine ait bir istihbarat teşkilatı ile polise ait istihbarat birimleri gibi başka birimler de mevcut. Ancak başat olanlar az önce saydığım bu iki kurum. İstihbarat Bakanlığı teoride iç ve dış güvenlikten sorumlu. Ancak pratikte etkisi sınırlı. 2009 sonrası dönemde özellikle Hüseyin Tayyip döneminde Devrim Muhafızları kendi istihbarat teşkilatını kurarak alanı büyük ölçüde devraldı. Bugün sahada etkili olan yapı daha çok Devrim Muhafızları ordusu. Özellikle siyasi gözetim, muhalefet takibi, medya kontrolü ve yargıya müdahale gibi alanlar doğrudan onun kontrolünde. Kudüs gücü ise istihbarat kurumu değil ama dış operasyonların yürütücüsü. Irak, Lübnan, Suriye gibi sahalarda yerel milis yapılarla çalışırken istihbari bilgi toplar, saha ağı kurar ve bunları Devrim Muhafızları istihbaratı ile paylaşır. Yani kendi başına istihbarat kurumu değil ama sahaya dair bilgi akışına kilit aktör. Sistemin temel özelliği şu: kurumlar birbirine güvenmez. Her biri diğerini izler. Bilgi tek bir merkeze toplanmaz, aksine dağılır. Güvenlik bürokrasisi sadakat üzerinden değil, denge ve gözetim üzerinden işler. Bu da İran istihbarat sistemini hem esnek hem de kırılgan hale getirir. Devrim Muhafızları ordusu istihbaratı ise fiili anlamda bütün kurumları baskılamış durumda dersem çok da yanlış bir şey söylemiş olmam. İsrail 12 günlük çatışma sürecinde İran'ın neredeyse tüm güvenlik dokusunu elinde tuttuğunu gösterdi. Aynı anda farklı şehirlerde, farklı kurumlardan çok sayıda kritik hedefin vurulabilmiş olması operasyonel değil, yapısal bir zaafın işareti. Bu basit bir sızmanın değil, iç içe geçmenin göstergesi. Son yıllarda İran içinde yakalanan Mossad hücreleri sayıca artsa da içerik bakımından zayıftı. Bu sefer farklı olan sızıntının üst düzey yapılara ulaşmış olması. Hem Devrim Muhafızları karargahının hem de İstihbarat Bakanlığı'na bağlı birimlerin hedef alınması içeriden yönlendirme iddialarını güçlendirdi. İran basınında doğrudan isim verilmeden bazı tutuklananların askeri geçmişi olan güvenlik görevlileri olduğuna dair bilgiler yer aldı. İç güvenlikteki bu kırılmanın ardında birkaç temel faktör var. Birincisi İran istihbarat yapısının çift başlı hale gelmiş olması. Devrim Muhafızlarının kendi istihbarat birimi ile İstihbarat Bakanlığı arasındaki uzun süredir devam eden yetki çatışması koordinasyon eksikliği yaratıyor. Fahrizade suikastinden beri bu gerilim açık bir şekilde kamuoyuna da yansıdı. İkincisi güvenlik aygıtının rejime sadakat üzerinden dizayn edilmesi. Liyakatin değil sadakatin esas alınması profesyonel kadroların kenara itilmesine neden oldu. Mossad'ın İran'daki faaliyetleri bu boşlukları çok iyi değerlendirdi. Üçüncüsü ise rejim içi hizip mücadelesi. Bazı analistlere göre bu sızmaların bir kısmı doğrudan değil dolaylı olarak içerideki kliklerin birbirini tasfiye etme sürecinde göz yumduğu veya bilerek engellemediği açıklar üzerinden gerçekleşti. Bu kırılma yalnızca operasyonel güvenliğe değil, rejimin iç bütünlüğüne dair de büyük bir soru işareti bıraktı. Çünkü bu çapta bir istihbarat zafiyeti rejim düşmanları kadar rejimin içindeki sadakat zincirini de sarsar. İsrail hedef listesi İran'daki güvenlik bürokrasisinin zayıf halkalarını açık etti. Aynı anda bu kadar çok suikast, sızma ve sabotaj yaşanmışsa mesele artık dışarıdan gelen tehditle açıklanamaz. Sorun içeride. Savaş bittiği anda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Kimi sınır kapısında görevliydi, kimi bakanlıkta, kimi daha önce istihbarat yapısına yer almış ama emekliydi. Listeye bakınca operasyonel temizlik değil, kurumsal tasnif olduğu anlaşılıyor. Kim hangi hizbe yakın, kimin geçmişi nerede, kimin bilgisi ne kadar. Rejim içerideki sınırları yeniden çiziyor. Aynı dönemde casusluk yasası güncellendi, devlet sırrı kapsamı genişletildi, bilgi sızdırma tanımı neredeyse sınırsız hale getirildi. Dış tehdit üzerinden içeriye müdahale imkanı doğdu. Hedef artık sadece İsrail'e çalışanlar değil, içeride fazlaca şey bilen herkes. Temmuz 2025'te kabul edilen casuslukla mücadele yasası savaşın hemen ardından gelen en köklü müdahaleydi.
İran müesses nizamı İsrail saldırılarında yaşanan güvenlik zaaflarını sadece operasyonel değil, hukuki olarak da kapatmak istedi. Ancak bu yasa klasik anlamda bir dış tehdit düzenlemesi değil. Metne bakınca niyet belli. İçerideki bilgi dolaşımını yeniden tarif etmek. Sadece birine bilgi vermek değil, bir şeyi biliyor olmak bile artık tehdit kapsamına giriyor. Devlet sırrı tanımı genişletildi. Casusluk artık fiili bir suç olmaktan çıktı. Niyet, eğilim, zemin hazırlama gibi soyut ifadelerle iç tehdit kategorisine yerleştirildi. En kritik değişiklik şu: yasa suçun tespitini yargıya değil güvenlik kurumlarına bırakıyor. Yani birinin yargılanması değil, istihbaratça şüpheli sayılması yeterli. Yasayla birlikte sistem artık sadece İsrail ajanlarını değil, rejim içi hizipleri, fazla şey bilen teknokratları, bilgiyi paylaşma potansiyeli olan herkesi gözetim kapsamına aldı. Bu düzenleme dış tehdide karşı değil, içerideki dengenin yeniden kurulması için yapıldı. Devlet için artık en büyük tehdit devleti bilen kişi olabilir. Bilgi bağlılıkla birlikte taşınmadığı sürece suç sayılabilir. Yasanın ruhu tam olarak burada şekilleniyor. Sadakat artık sessizlikle ölçülüyor. Çatışmalar sona erdiğinde İran yönetimi güvenlik bürokrasisine boşluk bırakmadı. Kritik görevlerde hızlı değişikliklere gidildi. Özellikle devrim muhafızları istihbaratının başına getirilen Hadimi, kurum içindeki dağınıklığı toparlayacak bir isim olarak konumlandırıldı. İstihbarat Bakanlığı, devrim muhafızları ve emniyet birimleri Tahran merkezi bir koordinasyon sistemine dahil edilmesiyle bilgi akışında merkeziyet sağlandı. Kurumlar arası geçişkenlik arttırıldı, saha operasyonlarına birlikte hareket etme pratiği yerleşti. Bu dönüşüm sadece işleyiş değil, hiyerarşi açısından da yeni bir denge yarattı. Aynı anda çift katmanlı bir iç güvenlik hattı inşa edildi. Bir yandan soruşturmalarla eski dosyalar açıldı, diğer yandan her kurumun iç yapısı yeniden haritalandı. Hangi kadro hangi hiziple temaslı, kim hangi bilgiye erişiyor, kim nerede sessiz kalıyor, tüm bu bilgiler yeni pozisyonlandırma planlarının temelini oluşturdu. Yedekleme sistemi de yeniden tasarlandı. Her kademede ikinci bir isim birinciyle aynı refleksi gösterecek şekilde konumlandırıldı. Bu yapı kurum içi sızıntı durumunda tepki sürekliliğini garanti altına almak için kuruldu. Sadece güvenlik katmanı değil, algı yönetimi de güncellendi. Medyada refleksif tehdit dili yerine kontrol açıklamalarla güvenlik kurumlarının yeniden prestij kazanması hedeflendi. Bu da rejimin klasik sopa gösterme refleksinden farklı olarak izleyiciyi ikna etme ama korkutan değil, bastıran bir stratejiyle ilerlediğini gösteriyor. Savaşın ardından en dikkat çeken şey istihbarat kurumları arasındaki denge arayışıydı. Daha önce çoğu zaman birbirini denetleyen ya da sabote eden yapılar bu kez aynı hedefe yönlendirildi. Devrim muhafızları, istihbaratı, İstihbarat Bakanlığı ve Emniyet İstihbaratı gibi ayrı havzalarda çalışan kurumlar Tahran'da kurulan kriz merkezinde geçici olarak birlikte çalışmaya zorlandı. Sahadaki bilgi akışını eşleştiren, istihbari takibi yekpareleştiren ve müdahale kapasitesini arttıran bu yapı kısa vadeli bir koordinasyon zorunluluğu olarak tanımlansa da aslında yeni bir hiyerarşinin habercisi. Bu yapının merkezinde devrim muhafızları ordusu var. DMO istihbaratı özellikle Hüseyin Tayyip sonrası dönemde kurumsal olarak yeniden inşa edilmişti. Hadimi'nin atanması bu yapının daha merkezi, daha sistematik ama aynı zamanda daha itaatkar bir yapıya evrildiğini gösterdi. DMO istihbaratı artık sadece gözetleyen değil, gerektiğinde müdahale eden, hatta yargıya yön veren bir yapı haline geldi. İstihbarat Bakanlığı ise sahada kaldı ama karar süreçlerinden büyük ölçüde dışlandı. Kritik dosyalar artık önce devrim muhafızları ordusu istihbaratına, sonra devrim muhafızları ordusu kendisine çıkmakta. İller düzeyinde de benzer bir yeniden yapılandırma yaşandı. Özellikle Batı Azerbaycan, Sistan Belucistan, Kirman, Huzistan ve İsfahan gibi güvenlik riskinin yüksek olduğu bölgelerde istihbarat koordinasyon merkezleri kuruldu. Bu merkezlerde DMO ve bakanlık temsilcileri eş zamanlı görev yapıyor. Ancak fiili kontrol çoğunlukla DMO'nun elinde. Bu durum sadece bilgi erişim değil, bilginin nasıl kullanılacağına dair kontrolün de el değiştirdiği anlamına geliyor. Kadrolar düzeyinde de ciddi bir değişim yaşandı. Reisinin ölümüyle birlikte boşalan alanlarda hizipler yeniden mevzi aldı. Said Celil'e yakın olan teknokrat kadrolar bakanlıkta öne çıkarken Kalibaf ve Muçtaba Hamene'ye yakın güvenlikçiler DMO istihbaratı içinde konumlandı. Bu pozisyon alma süreci açık bir çekişmeye dönüşmeden DMO'nun üstten kurduğu dengeyle kontrol altına alındı. Ancak bu denge kırılgan. Görünürde işleyen bir eşgüdüm olsa da bilgi saklama, yönlendirme ve pozisyon kazanma refleksleri hala aktif. Operasyonel düzeyde ise kurumlar arasındaki sınırlar yeniden çizildi. DMO istihbaratı artık medya gözetimi, siber takip ve yargı süreçlerine doğrudan müdahil. Bakanlık ise ağırlıklı olarak saha takip ve dış kaynaklara temas görevinde tuttu. Bu da iki kurum arasındaki görev paylaşımından çok fiili bir statü farkı yaratıyor. Yani koordinasyon eşitler arası değil, biri yöneten, diğeri uygulayan şeklinde kuruldu. Süreç boyunca rehberlik ofisi çok daha görünür hale geldi. Atama trafiği, kriz komisyonlarının yapısı, bilgi raporlarının yönlendirilmesi gibi başlıklarda ofis doğrudan yönlendirici rol üstlendi. Moçtaba Hamene'nin adı dosyalarda yazmasa da kararların arkasındaki stratejik zihin olarak etkisi çok net hissedildi. Bu, rejimin güvenlik dokusunun merkezileştiğini ve siyaset üstü bir denge aktörünün kurumsallaştırıldığını gösteriyor.
Bugün gelinen noktada İran'da istihbarat sistemine dair en belirgin değişiklik kurumlar arası ilişki biçiminin dikeyleşmesidir. Artık bilgi dağınık değil, yukarı akıyor. Karar merkezi çoğul değil, tekil. Ve kriz anlarında bu yapı hızlı refleks veriyor ama uzun vadede iç çatışmayı sadece öteliyor. Çünkü koordinasyonu sağladığı şey güven değil, dengeye dayalı bir geçici uyum. İran savaş sonrası dönemde klasik bir saldırıyla değil, parça parça işleyen bir misilleme süreciyle hareket etti. Resmi olarak hiçbir eylem İsrail'e bağlanmadı ama içerideki dil dışarıdaki hedeflemeyi açık hale getirdi. Mossad'a karşı misilleme stratejisi 3 eksende kuruldu. Ağ temizliği, yurt dışı sembolik eylemler ve siber dengeleme. İlk olarak içeride bir sessiz operasyon dönemi başlatıldı. Gözaltılar, görevden almalar ve ortadan kaybolanlar büyük oranda duyurulmadı. Tespit edilen kişilerin doğrudan yargıya değil, kurum içi önleyici gözetime alındığı bir sistem işletildi. Bu durum kamuoyuna yansımadığı için rejim içeride neyi başardığını dışarıya göstermek zorunda kalmadı. Bu da istihbarat alanında klasik bir yöntemdir. Misillemeyi görünmez kılmak. İkinci eksen, İsrail ağına karşı yurt dışına verilen örtülü mesajlardı. Bazı vakalarda Lübnan, Irak ve hatta Suriye içinde İsrail bağlantılı kişiler hedef alındı. Özellikle 2025 Temmuz'unda Irak'ın güneyinde hedef alınan bir yerel aktör, İran'ın dolaylı biçimde Mossad'a görüyorum ve izliyorum dediği sembolik bir misillemeydi. Bu eylemler doğrudan ilan edilmedi ama İsrail basınında sızdırılarak İran'a mal edildi. Üçüncü hamle ise siber alanda gerçekleşti. İran, içerideki sızıntıların kaynağını sadece fiziki temaslarla değil, dijital izlerle takip etmeye başladı. Bazı bal tuzağı dosyaları bu amaçla yeniden aktive edildi. Ayrıca açık kaynaklarda Mossad'a ait olduğu iddia edilen taktik dijital yapılar ifşa edildi. Bu adımların çoğu bir tür bilgi savaşı olarak kurgulandı. İran yalnızca operasyon yapmadı, aynı zamanda Mossad'ın görünmezliğini zedelemeye çalıştı. Tüm bu sürecin en çarpıcı yönü İran'ın bu kez misilleme reflekslerini İsrail'in yöntemlerine benzer şekilde yokmuş gibi göstererek yürütmesiydi. Çünkü karşı tarafın oyununu bozmadan cevap vermek sadece stratejik bir hamle değil, aynı zamanda intikamın kalitesini belirleyen bir şeydir. İran istihbarat yapısı krizlere karşı hızlı refleks gösterebilen ama kırıldığında derinleşen bir sistem. Bu reflekslerin kaynağı kurumlar arası rekabetten değil, yukarıdan kurulan baskıdan geliyor. Yani sistemin hareket kabiliyeti var ama bu hareket kendiliğinden değil, zorunlulukla geliyor. Dolayısıyla kriz geçici olarak onarılabilir ama aynı yöntemlerle sürdürülebilir kılınamaz. Zaafın temel kaynağı istihbaratın kurumsal bir gelenekten değil, ideolojik sadakatten besleniyor olması. Bu günlük işleyişte hız kazandırsa da kriz anlarında kontrol kaybına yol açıyor. Çünkü bilgi uzmanlık ya da hiyerarşi değil, sadakat üzerinden dolaşıyor. Böyle bir sistemde kim sorusu ne sorusundan önce gelir. Ve bu da derinlemesine yapı kurmayı değil, günü kurtarmayı teşvik eder. Ayrıca yapısal bir şeffaflık mekanizması da yok. Hesap verilebilirlik neredeyse sıfır. Yani bir hata olduğunda sorumluluğu üstlenen değil, suçlanan belirleniyor. Bu durum özellikle İstihbarat Bakanlığı gibi bakanlık düzeyindeki kurumları daha da edilgen hale getiriyor. Yani zaaf sadece sızma değil, aynı zamanda suskunluk ve körlük üretmeye de başlıyor. İçerideki hizipler arası denge de sistemin zayıf karnı. Her kriz döneminde kadrolar değişiyor, dosya sorumluları yeniden atanıyor, pozisyonlar el değiştiriyor. Bu da bilgi sürekliliğini bozuyor. Yani sızıntı tek başına bir hata değil, sistemin hafızasının olmamasının da sonucu. Tüm bu unsurlar İran istihbarat sisteminin durumu kurtarabilen ama geleceği inşa edemeyen bir yapıya evrildiğini gösteriyor. Peki bu telafi edilebilir mi? Evet, kısa vadede telafi edilebilir. Ama yapısal zaaf telafiden çok daha fazlasını gerektiriyor. Kültürel bir yeniden kurulum, hesap verebilirlik mekanizması ve hizip dışı profesyonelleşme. Bunların hiçbiri sahada görünmüyor. Sadece refleksler var. O yüzden sistem geçici olarak iyileşir ama aynı hastalık yeniden nükseder ve her seferinde daha derin bir yerden kırılır. 12 Haziran sonrası süreçte rejimin karşılaştığı asıl mesele güvenlik açığı değildi. Bu açığın toplumda oluşturduğu algıydı. Çünkü İran gibi güvenliği siyasal meşruiyetin temel dayanağı olduğu bir rejimde istihbaratın başarısı yalnızca operatif değil, psikolojik bir zemine de dayanır. İlk şokun ardından rejim bilerek sessiz kalmayı tercih etti. Operasyonel detaylar kamuoyuna açık biçimde sunulmadı ama rejime yakın kanallar üzerinden belirli bilgiler sızdırıldı. Bu yöntemle hem olayın büyüklüğü kontrol altında tutuldu hem de halkın gözünde gerekli müdahale yapılıyor algısı oluşturuldu. Bu İran siyasal sisteminin kriz anlarında sıkça başvurduğu bir dengeleme stratejisidir. Rejimin anlatısı bu kez doğrudan içeriye değil, çevresel tehdide odaklandı. İsrail sadece operasyonel bir tehdit değil, İran halkının zihin dünyasına sızmaya çalışan bir aktör olarak konumlandırıldı. Bu sayede toplumun içine değil, dışına bakması sağlandı. Yani istihbarat başarısızlığı değil, uluslararası kuşatma vurgusu öne çıkarıldı. Ancak bu strateji tek başına yetmezdi. Rejim eş zamanlı olarak yeniden yapılanma adımlarını da kamuoyuna duyurdu. Yeni yasalar, kadro değişimleri ve medya üzerinden verilen yeniden toparlanıyoruz mesajları halkın kaygılarını yumuşatma işlevi gördü. İran halkı doğrudan güvenmektense devletin krizlere rağmen ayakta kaldığını görmek ister. Rejim de bunu sağladı.
Toplumda hala kuşku ve sorgulama var ama bu rejimin meşruiyetini yıkacak ölçekte değil. Aksine İran devleti bu tür krizleri bir tür yeniden değerlenme aracı olarak kullanma konusunda ciddi bir tecrübe sahibi. Yani anlatı sarsıldı ama rejim bu sarsıntıyı istikrarsızlığa dönüşmeden yönetmeyi başardı. Sahadaki tüm göstergelere bakıldığında İran hala refleks veriyor. Kayıpları telafi ediyor, sızıntıları kapatıyor, kurumlar arasında geçici denge kuruyor. Ama bunların hiçbiri tam anlamıyla bir doktrin değişikliğine işaret etmiyor. En azından şimdilik. Yine de bazı ipuçları var. Mesela bilgi akışı artık biraz daha merkez yürüyor. Devrim Rehberliği Ofisi doğrudan koordinasyon kuruyor. Eski klikler geçici olarak hizaya geliyor. Operasyonel düzenlemeler, görev tanımlarında yapılan revizyonlar, istihbarat yasasındaki güncellemeler. Bunların hepsi sistemin kendi içinde bir dönüşüm ihtiyacını gördüğünü gösteriyor. Ama bu dönüşüm sadece mi yoksa geçici bir restorasyon mu? İşte orası açık değil. İran benzer krizlerde genellikle günü kurtaran çözümler üretir. Uzun vadeli reform değil, kısa vadeli kontrol üretir. Bu nedenle mevcut değişimler refleks gibi görünüyor ama eğer dış baskı devam eder, içeride sızma riski büyürse rejim ya bu dönüşümü derinleştirmek zorunda kalacak ya da güvenlik katmanını tamamen merkezileştirecek. Yani ya kontrol bir reform süreci başlayacak ya da her şeyi tek merkezden daha baskıcı bir modelle yürütecek. O aradaki gri alan uzun süre korunamaz. Ancak reformlar konusunda İran oldukça kararlı görünüyor. İran bu süreçte hem istihbarat sistemini toparlamaya çalıştı hem de dışa karşı kontrollü bir duruş gösterdi. Sorunlar tamamen çözülmüş değil ama sistem bu dengeyi bir süre daha sürdürebilecek gibi görünüyor. Videoyu bitirmeden önce bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 12 gün süren çatışma bitti ama İran içinde kırılan şey hala toparlanabilmiş değil. İsrail savaş boyunca yalnızca asker hedefleri değil, İran'ın iç istihbarat yapısını, komuta zincirini ve güvenlik aklını da hedef